Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, who even his most bitter enemies would admit he's been courageous during this unprovoked attack on his people, gets invited to Washington to meet with Trump. Trump cooks up this plan to force him to sign a deal that will turn over access to their valuable minerals to the United States in exchange for our support. But this shakedown, I mean, this meeting got off to a weird start before it even started. Pretty close. How are you? Pretty shut. He's all dressed up today. Okay, this is when I knew we were headed for trouble. This was not going to be a good meeting. Everyone knows Donald Trump prefers his leaders shirtless and on a horse. But Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan hocam hazırsa ben de sorularımla hazırım. Hemen başlayalım. Hazırız. Merhaba. Merhabalar Furkan hocam. Yine çok şıksınız. Kırmızıyla bizi karşıladınız. Teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saati de olsa yayınla ve çekime hazır olmanız bizi ne kadar bu işe önem verdiğinizi gösteriyor. Evet. Biraz da Ramazan'ın etkisiyle akşam çekiyoruz bunu. Evet. Şimdi hemen Zelenski-Trump görüşmesiyle başlamak istiyorum. Çünkü bizim videomuzdan geçen hafta yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Ve hani gündeme bomba etkisi oluşturdu. Nasıl bir görüşme gördün? Diplomasi tarihine geçen bir görüşme diyorlar. Sen ne demek istersin? Evet. Yani dediğin gibi biz videomuzu yayına koyduktan hemen sonra gündem o kadar yoğunlaştı ki yani keşke bir video daha koysaymışız diyorum. Cuma günü bildiğin gibi işte Trump ve Zelenski buluştu. Burada aslında amaç şuydu. Trump'ın istediği o mineral anlaşmasını yapıp daha sonra Zelenski ile de işte hani Rusya-Ukrayna savaşını bitirme üzerine bir garanti vermesini bekliyordu Zelenski. Ancak ilginç bir tartışma başladı. Yani orada özellikle J.D. Vance'in olaya garip bir dahil olması var. İşte hiç teşekkür etmediniz bize. Bize teşekkür etmeniz lazım. Müteşekkir olmanız lazım falan gibi. Ondan sonra tabii Zelenski de biraz bu 2 yıl, 3 yıldır verdiği savaşın herhalde stresiyle biraz geri adım atmadı yani. Ben onu normalde liderler biraz böyle şey oynuyor Trump'la. Hani suyuna gidiyor. Şey sormak istiyorum sana. Bu tahammüllere aykırı bir durum değil mi? Yani basına görüntü verme sürecinin içerisinde bu şekilde bir soru cevapta bulunulması. Ya bunu ben çok iyi bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi yüz mimikleriyle o da çok trend oldu. Hani şaşkın bir durumdaydı ve hani Zelenski'nin yaptığı şey evet hani sizin de başınıza gelebilir. Zaten ipin koptuğu nokta oydu. Siz okyanusun diğer Evet. tarafındasınız ama kimin başına ne geleceği belli olmaz noktasına gelindiğinde yani burada J.D. Vance dediğin gibi hani bir kıvılcım çıkarttıktan sonra zaten Trump sazı eline aldı ve küçümseyen o narsist, onoduran haliyle yüklendi ve sonrasında kovulduğu söyleniyor ekibin. Evet, evet yani Beyaz Saray'dan ayrılması istendi bayağı ve Zelenski normalde orada bir öğlen yemeği yenilecekti. Ondan sonra basın toplantısı yapılacaktı. Bunlar yapılmadı ve ayrıldı Beyaz Saray'dan. Yani burada tabii şimdi bu mesele çok konuşuldu. O yüzden çok ayrıntıya da o tarz şeylere girmek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Neden Trump böyle bir şey yaptı diye düşünüyorum. Bunun da birinci sebebi Trump gerçekten bu konuda Putin'e inanıyor, güveniyor ya da öyle bir şey söyleyeyim. Yani Putin'le bu savaşı bitirmeye konusunda bir hevesi olduğunu inanıyor. Bu birincisi bence. İkincisi de Trump bu meseleye çok finansal açıdan ciddi bakıyor. Yani şöyle söylüyor, en büyük yardım yapan biziz ki doğru. Ve biz artık bu yardım yapmak istemiyoruz. Ben paramı ülkeye, insanlar harcamak istiyorum. En kısa sürede nasıl kesebilirime bakıyor. Ama yani hiç beklenmedik bir şey oldu aslında dediğin gibi. Yani orada o tartışmanın olmaması lazım. Çünkü sen kameralar önündesin. Orada sadece bir kameralara bir selam vermedir. Daha sonra zaten kameralar çıkar. Asıl tartışma o zaman yapılır. Ama yani gerçekten böyle Amerika ve Ukrayna ilişkilerini çok böyle geriye götüren bir olay oldu maalesef. Daha sonra tabii Belki senin Zelenski. magazinine girmek istemiyorsun ama zaten Trump'ın en baştan itibaren bir
Zelenski'ye tutuk olduğunu düşünüyorum ben. Yani dışarıda karşıladığı anda Zelenski'nin kıyafetlerine takıyor yani. Çok şıksın. Ya evet. Ya. Şimdi bir de İyi bir Zelenski'yle Zelenski savaş başladığından beri. Bir soruma geleceğim. Hani çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bence Trump'ın Zelenski ile ilgili kişisel bir hırsının da olduğunu düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü ilk dönem bittikten sonraki seçim arifesinde Biden ve Hunter Biden'ın Ukrayna'daki işlemlerine ilişkin bir kampanya süresince çalışmaları vardı Trump'ın. Diyordu ki orada para hırsızlık, e, nasıl söyleyeyim sana, bir rüşvet olayı, orada zimmete para geçirme olaylarından falan bahsediliyordu. Ve bu süreçte Zelenski Ukrayna'nın başındaydı ve Trump'ın istediği desteği Trump'a vermedi. Bunu biliyoruz. Yani daha sonra Biden'ın başkanlığı sürecinde Biden evet Ukrayna'ya çok ciddi destekte bulundu. Ama Trump gelir gelmez Putin'i tamamıyla bir yandaş olarak görüp Zelenski'yi düşmanlaştırdığını düşünüyorum ben. evet yani öncelikle o dediğin olayı ben de bahsedecektim. 2019'da oldu. İşte Trump hatta Zelenski'yi aradı. Sonra aramaların kayıtları çıktı falan. Yani orada da quid pro quo dediğimiz bir şey var. Mesela Amerika'da onu yapamazsın. Yani bir bir favor istersin ve onun karşısında da sen bir onlara rüşvet verirsin gibi. Trump bunu yapmaya çalıştı. Hani bana Hunter Biden'la ilgili bir malzeme verin, ben de size yardım vereyim gibisinden. Dediğin gibi bence onun etkisi var. Şimdi Trump bir de bence şunu düşünüyor. Hani hatta şimdi birazdan ondan da bahsedeceğiz. Kongre seslendiğinde de bahsetti. Kendini biraz seçilmiş insan gibi görüyor. Nasıl? Mesela diyor ki Putin beni dinliyor diyor. Obama'yı dinlemiyor, Biden'ı dinlemiyordu ama beni dinliyor diyor. Evet. O yüzden benim yapacağım anlaşma herkesin faydasına olacak diyor. Yani normal olaylara uzaktan bakan bir insan şunu görebilir. Yani Putin'in kişiliği aslında Trump'a saygı duymaktan ziyade Trump'la iyi, hani onu Popo. kendi safına pohpohlamak yani. Evet. Görüyorsun zaten mesela İngiltere Başbakanı geldi, işte bir mektup verdi davetiye. Kral davet etmiş. Evet. Nasıl sevindi falan. Hani o pohpohlamak hoşlarına gidiyor. Yani o yüzden maalesef burada Trump biraz yanılıyor. Hani ya aslında ben Putin'i ikna ederim gibi diyor ama ne kadar ikna edebilecek? Mesela toprakların hepsini geri vermesine ikna edecek mi? Bence de vermeyecek. O yüzden burada biraz meseleye böyle bakmamız lazım. Yani Trump ama burada yani çok da şey değil, yani Trump Putin'i herhangi bir konuda ikna edemeyeceğini bildiği için Zelenski'ye görüşmede elinde hiç kart kalmadı. tabii onu da söyledi ama Ne oynuyorsun? hani kendisinin burada en büyük yaptırımı yaptığı yardımlardır aslında. Hani onun haricinde yani gidip Putin'le birebir görüşüp Putin'i ya ben aslında evet hata yapmışım. İşte hata yapmışım. Ha, kusura bakmayın ülkeden çekiliyorum. Ya buna ikna etmesi gerçekten çok zor gözüküyor ki şimdiden Trump daha çok böyle Putin'in anlayışına gelmeye başladı. Zaten takip ediyorsundur belki. Birleşmiş Milletler'de de işte bu savaşın 3. yılı için bir oylama yapıldı. Savaş durdurulsun diye. Rusya ve Amerika ikisi de buna hayır oyu verdi. Yani bu uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Hatta bazı insanlar şundan bahsediyor. Artık bu hani bipolar bir düzen değil de daha çok imperial bir düzen. Yani emperyal ülkelerin, büyük ülkelerin küçük ülkeleri ezdiği bir düzen haline dönmeye başladı Evet. diye söyleniyor. Ya bir komplo teorisinden bahsetmek istiyorum. Sen hiç sevmiyorsun ama. Yani Fransa'da ünlü bir gazetede de magazinde de çıktığı için bunu paylaşmak istiyorum. E, Biliyorsun Rusya'nın ajanları ve hani uyuyan ajanları meşhurdur. Hani Hmm. Amerika ve özellikle İngiltere tarihinde de vardır hani. O. Şimdi Trump'ın uyuyan bir ajan olduğu, 1990'larda devşirildiği konusunda bir Fransa'da yayınlanan ciddi bir mecmuada görüş ortaya çıktı. Hani karşınızda bir Putin'e bağlı bir insan Amerikan başkanına getirdiler. Ama daha çok konuşulan bir şey var şu an Avrupa'da. Yani Amerika'nın bizi korumasına muhtaç olmayacak duruma düşmemiz
diye bir öz eleştiri yapıyorlar. Çünkü yaklaşık 500 milyona yakın bir nüfus var orada. Ve hani 300 milyonluk bir nüfustan bizi kurtarmasını istiyoruz gibi bir söyleme geldiler. Özellikle bu Ukrayna Zelenski görüşmesinden sonra hemen çağrıldı ve Amerika dışındaki NATO üyeleri bir araya geldi. Burada İngiltere bir liderliğe yani lider olma hevesi içerisinde olarak görüyor musun sen? Evet, bence özellikle Keir Starmer, yani İngiltere Başbakanı, burada rol üstlenmeye başladı şimdiden. Zaten kendisi ve Macron, bu ikisi bu işi götürüyor gibi. Macron da bildiğin gibi iç siyasette iyice artık yani battı gibi. Yani kendisi açısından kötü bir durum. O yüzden o da dış siyasete biraz odaklanmış. Zaten 2 yılı kaldı. Ee, Şöyle söyleyebiliriz. Yani Avrupa'da şöyle bir aydınlanma oldu. Hani dediler ki artık biz Amerika'nın bize her zaman sahip çıkacağına garanti veremeyiz. Ve buna göre kendimiz gerektiğinde kendimize sahip çıkmamız lazım. Hatta Keir Starmer dedi ki isteyenlerin katıldığı bir birlik olmamız lazım. Yani zorunluluktan dolayı değil de hani Ukrayna'yı desteklemek isteyenlerin katılmak istediği bir birlik. Bunun açısından da dediğin gibi işte İngiltere'de bir aslında toplanma oldu. Ciddi bir hani acil biraz summit gibi bir şey. Yakın zamanda işte Avrupa Birliği üyeleri de ayrı bir toplantı yapacak. Burada bence şey de önemli, yani bazı ülkelerin liderleri Trump'a veya Putin'e daha rahat erişebiliyor veya konuşabiliyor. Onlar önemli bence bir de. Mesela İtalya Başbakanı bence Trump'la daha iyi iletişim kurabilir. Ondan sonra Avrupa Birliği üyelerinden mesela e, Macaristan Başbakanı Viktor Orban Putin'le ve Trump'a ikisine de daha rahat konuşabiliyor. Yani bu liderler Başından beri ara, net evet, ara buluculuk yapacak belli mı? etmeyen ülkelerden bahsediyorsun. Evet, yani arabuluculuk mesela yapabilecekler mi? Yani çok konuşmadık ama Türkiye, yani aslında baktığında aslında NATO'nun geleceği açısından da Türkiye de önemli. Çünkü Amerika'dan sonra ikinci büyük askeri birliği olan ülke Türkiye. NATO'da evet. Ee, Ve hani burada Türkiye nasıl bir rol üstlenecek? Şu ana kadar arada bir rol üstleniyordu. Bu da önemli olacak. O yüzden burada birkaç ülkenin böyle Avrupa'nın geleceği açısından, yani Ukrayna'nın geleceği açısından diyelim, nasıl bir rol üstleneceği önemli ve biraz böyle hani gerekirse Amerikasız da yapabiliriz demeye çalışıyorlar ama bir yandan da farkındalar. Hepsinin toplam yaptığı yardım Amerika'nın yaptığı yardımdan az. O yüzden burada böyle bir sıkıntı var. Yani dünyadaki jandarma sayısının %50'sinden fazlası Amerika hala. Ya bu noktada hani konuyu çok daha Amerikan gündeminden çıkartıp başka bir noktaya götürmek istemiyorum ama Avrupa'nın zaten kısaca değinirsen yani bunu bir akademisyen gözlüğünle değerlendirmeni istiyorum. Daha böyle teknik ve nitelik açısından. Avrupa Birliği bir projeydi ve senin söylediğin şekilde aşama aşama, layer layer'dı. Ama bunun hiçbir zaman bir askeri bir ordu, bir Avrupa ordusuna bahsedilmiyordu. Hiçbir zaman gündemde değildi. Ama bizi yaşadıklarımız o noktaya doğru sanki ilerletiyor ve bu konuşulmaya başlanıyor gibi. Hani NATO'nun zaten birlikteliğinin ne kadar güçlü olduğu ilk yaşanan savaşta ortaya çıktı. Yani bugün hani bir Avrupa ülkesine Putin saldırdığı anda Amerika'nın yardım etmeyeceği konuşuluyor. 5. maddenin işleme alınmayacağı söyleniyor. Şimdi bu noktada Avrupa Birliği, Avrupa ordusunun kurulması durumunda Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne daha rahat üye olma noktasına gelindiği, hani bu çerçeveden bir teknik değerlendirme yapar mısın bize? Yani evet, şu anda şöyle bir durum var dediğin gibi. Avrupa'nın mesela nasıl işte 2022'de Rusya gazı kesildi birden, başka yerlerden gaz bulmaya başladılar. O şekilde asker garantisi birden kesilince şimdi biz nasıl hemen kendimiz asker bulabiliriz, ordu toplayabiliriz gibi düşünmeye başladılar. Ve haklısın, burada Türkiye'nin rolü var. Çok kısa ona değineyim. Yani burada Türkiye'nin e, Amerika'nın yerini alması gibi bir şey pek mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin her ne kadar ordusu büyük olsa da, harcamaları büyük olsa da yani gene de belli bir seviyeye kadar gelebiliyor. O yüzden bunun mesela her ne kadar Teknolojik Türkiye'deki, yetersizlik var diyebiliriz. evet, yani hani Türkiye'deki
Türkiye'deki lider veya işte gruplar her ne kadar şey dese de ya işte biz görev alabilirsek işte Avrupa Birliği'ne de girebiliriz. Bu biraz düşük ihtimal gibi gözüküyor. Bence kısa vadede şunu göreceğiz. İlk olarak önümüzdeki 2-3 yıl boyunca ciddi bir savunma harcamalarında artış göreceğiz. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki insanlar şunu düşünüyor. Yani tamam Trump geldi ve düzen gerçekten bir bozuluyor. Ama biz kendimizi tamamen Amerika'dan soyutlamamamız lazım. Yani çünkü belli olmaz. 4 yıl sonra başka bir başkan gelir ve der ki ya kusura bakmayın tamam biz tekrardan NATO'nun en büyük şeyiz, e, Üyesi. üyesiyiz. Destek çıkacağız. Şimdi o yüzden ordu oluşturulması bence burada biraz Amerika'nın sadece Trump'ı değil direkt Amerikan devletinin kendisine de böyle bir baş çıkarma gibi olabileceği için ben çok ihtimal vermiyorum. Ki Avrupa'da da buna yönelik şeyler var, söylemler var. Ama kısa vadede işte Keir Starmer dedi mesela 2.5'ten 2.9'a çıkaracağız harcamamızı. Evet. İşte aynı şekilde zaten Almanya zaten harcamalar yapacak ama benim şurada dikkat ettiğim şey şu. Bu yani Trump ne kadar ileriye gidecek senin dediğin gibi. Mesela hakikaten Putin yarın öbür gün işte atıyorum Baltık ülkelerinden birine saldırırsa destek vermeyecek mi? Bu NATO'yu yani hiçe mi sayacak? Bu önemli bence. Bu bir sonraki adım gibi gözüküyor ve insanları asıl korkutan da bu. Çünkü Ukrayna artık oldu bitti. Ama bundan sonra ne olacak? Bu önemli. Evet. Şimdi birazcık mola verelim ve ekonomiye geçelim istiyorum. Tarifeler. Evet. Trump'ın en sevdiği gümrük vergisi tarifeleri Evet. ertelemeleriyle geçecek mi geçmeyecek mi tartışmalarıyla devam ederken Trump dediğini yaptı ve Meksika ile Kanada'ya %25 gümrük vergisini uyguladı. İstisnaları var. Bazı istisnalarda bulundu ama konuşulan kadar geniş bir istisna listesi yok. Şimdi şey söylemek istiyorum sana. Bu hafta yaşadığım kişisel bir anımdan bahsetmek istiyorum. Cumhuriyetçi, Trump destekçisi ama alüminyum işi yapan bir iş adamıyla görüştük. Bir iş gereği. Diyor ki hani anlam veremiyorum diyor. Şimdi normalde konu kendi işiyle alakalı olmasa hiçbir kayıtsız şartsız Trump'ı destekliyor yani. Bunu sözlerinden çıkartabiliyorsun. Ama alüminyumu Kanada'dan alan bir alüminyum işi yapan bir Trump destekçisine denk gelince e, aritmatik kafa karışıklığı oluşturmuş adamlar. Yani diyor ki artık diyor ben diyor işimin diyor fiyat verirken diyor otomatikman %25 fazlasını vereceğim diyor yani. Vermek zorundayım diyor. Evet. Yani bu bir çözüm bulunabilir sanıyordu. Geçen ay çünkü durduruldu bildiğin gibi. Ancak geri geldi. Hatta şöyle geri geldi. Çin'e de %10'du, %20'ye çıkardılar. Yani iyice arttırdılar. Burada neden yapıyor Trump? Şimdi bunu düşünelim. Trump'ın söylemi şu. İşte diyor ki bize sınırdan uyuşturucu geçiyor, kaçak göçmen geçiyor. O yüzden bunları kontrol altına almaları lazım. Evet. Yani hadi Meksika için tamam. Meksika'da öyle bir sıkıntı var eyvallah. Ama ya Kanada'dan Amerika'ya ne kadar ilaç, uyuşturucu veya işte kaçak göçmen geçiyor? Yani çok çok az. %1'den azı toplam geçenlerin. O yüzden burada başka bir şey seziyorum ben. Hani sanki e, Kanada ve Meksika'yı yeni bir ticaret anlaşmasına zorlamaya çalışıyor gibi geliyor bana. Yani çünkü NAFTA diye bir anlaşma var biliyorsun. Evet. Buna göre işte 3 ülke kendi arasında hani rahatça ticaret yapabiliyordu. Sanki yeni bir anlaşmaya zorlayıp buna ikna etmeye çalışıyor. Çünkü mesela Meksika ile arasında şey dengesizliği var. Yani Meksika'dan aldığı mal sattığı maldan daha çok. O yüzden hani onu da biraz Yani kontrol etmeye çalışıyor zaten galiba. basit olarak baktığımızda Trump çok derinlemesine inceleme, analiz yapan bir insan değil. Etrafında öyle insanların olduğuna eminiz. Şöyle hedef listesini aldı. Yani dış ticaret açığı yüksek olan ülkelere bir savaş açtı. Ve bunlar Evet. tabii ki de Meksika ve Kanada'da bu listenin içerisinde. Ve şimdi hani bu baş ağrısı bahane bu göçmenlik problemi. Meksika ile ilgili de yani göçmenlik probleminin çözmenin yolu gümrük vergisi değildir.
Hani onunla mücadele ediyor zaten. Ona da geleceğiz. Buradaki nokta çok basit bir şeye söylüyor. Sanki dünyanın en büyük süper gücü, global bir ekonomiyi dünyaya pazarlayan ve bunu başarılı bir şekilde uygulanmasını, şu andaki e, dünyanın çoğunluğunu gümrük vergilerini, gümrük duvarlarını kaldırarak, force ederek e, liderliğe gelmiş bir ülkenin devlet başkanı değil de herhangi bir ülkenin devlet başkanı, sanki doların sahibi değil de sanki yani bir İtalya, bir Fransa gibi değerlendiriyor. Ve şöyle diyor. Ya burada bir açık var. Bunu niye verelim ki biz? Bunu verdiğimiz için ekonomi kötü durumda. O zaman bunu ben gümrük vergisiyle düzeltirim. Ama şu anda geldiğimiz nokta ne Furkan? Yani resesyon kelimesi konuşuluyor Amerika ekonomisinde. Yani ve Fed'in uyguladığı faiz indirimleri durduruldu. Enflasyon kendini gösteriyor. Yani bir etki tepki meselesidir. Ekonomide radikal kararlar aldığınızda dalga etkisiyle ne olacağını görürsünüz. Ve bunlar yıllarca zaten tecrübe edilmiş şeylerdir. Çok özür diliyorum. Sözünü çok kestim ve çok fazla konuştum ama en büyük zararı alüminyum işi yapan alüminyumcu görecek. Evet. Evet, çok doğru. Yok yani iyi ki söyledim bunu. Senin de background'dan dolayı aslında ben de merak ediyordum ne düşündüğünü. Dediğin gibi yani e, zaten hisseler çabuk hemen bir geri çekildi. Bir korku ortamı oluştu. Belirsizlik ortamı. Sen hep diyorsun zaten ekonomide belirsizlik en fiyatları uçuran şey olur. Yani burada Trump öyle bir belirsizlik ortamı oluşturuyor ki şu anda. Yani bak daha 40 gün oldu, 45 gün oldu başkan olalı. Yani konuşmadığımız konu kalmadı neredeyse. Ee, Yani hani her hafta ben artık hiç konu bulabileceğiz mi diye düşünmüyorum bile. O yüzden yani dediğim gibi ekonomide de bence bizi kolay günler beklemiyor. Yani Amerika'da yaşayan insanlar açısından söylüyorum bunu. Yani marketlerde falan şimdiden fiyat artışlarını görmeye başlayabiliriz. %25 de Amerika için az değil çünkü maaşlar o oranda artmıyor Evet, düşününce. evet. Ama onunla ilgili de bir çalışma yapıyor. Özellikle maaşlı çalışanlara yönelik bir overtime, özellikle bunun altını çizdi. Yani 40 saatte, haftada 40 saatten fazla çalışanların maaşlarından alınan ekstra vergi yükünü kaldıracağını söyledi. Burada da şunu söylüyor, daha fazla çalışmayı teşvik edeceğiz. O var. Fazla Yani yanında olacağız. bahşişlerden alan vergileri kaldıracağım diyor. Yani ama şimdi burada mesele şu değil ki yani biz maaşlarımızda çok vergi veriyoruz. Sorun bu değil ki. Biz markete gittiğimizde, alışverişe gittiğimizde o ürünlerin satış vergisini çok veriyoruz. Veya işte satış vergisinin çünkü o KDV, da katma değer. fiyatıyla KDV yani fiyatıyla orantılı. Evet. Yani Yani daha o zaman doğrusu Amerika'da yaşayanlar için gümrük vergileri birebir fiyatlara işleyecek ve onların artacağını, satın alma gücü paritesinin düşeceğini söylüyorsun. Haklısın. Ama bunu Amerika daha önce hiç tecrübe etmedi bence. Sadece savaş dönemlerinde petrolle ilgili bunu yaşadı ve hani bunu anlamlandıramadı. Bizim gibi Türkiye'den veyahut da 3. dünya ülkelerinden gelen vatandaşların bu enflasyon konusundaki tecrübesi tabii bir tık öne geçiriyor Amerikalılara göre. Bekleyip göreceğiz ama ben şunu söylemek istiyorum. Yaptığı şeyi yapması kadar ekonomide, yani bir gümrük vergisi koyacaksınız diyelim ki. Bu gümrük vergisini aynı oranda koydunuz. Yine %25 koyacaksınız. Ama bir yıl boyunca bunu konuşuyorsunuz, hesaplarını yaptık diyorsunuz, etkisini gösterecek diyorsunuz. Bu şekilde koymakla bir sabah kalkıp ben %25 gümrük tarifesi uyguluyorum dediğinizdeki maliyet farklıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Belirsizlikten kastım o. Bugün %25, yarın %50 mi? Çünkü biliyorsun böyle inatlaşmalar da yapıyor. Ne olacağını bilmeden hiç kimse yatırım yapamaz. evet. Belirsizlik ekonomide ve büyüme gerçekleşemez. Gerçek bir büyüme. Bekleyip göreceğiz. İçeriğine girdik ama başlık olarak Trump kongredeydi, konuştu. Bu işçilerden alınan, bahşişlerden alınan vergilerle ilgili konuşmasında oradan paylaşmış olduk.
Burada nasıl bir orada da renkli görüntüler vardı. Nasıl bir süreç geçirdi Trump? Evet. Şimdi başkanlar Amerika'da genelde her sene böyle kongreye seslenir. Yani State of the Union derler. Bu seneki öyle değildi ama gene benzerdi. Hani ülkenin durumu ne yapıyoruz? Tam beklediğimiz gibi tamamen böyle ortadan ikiye bölünmüş bir oda vardı aslında. Yani odanın yarısı buğuluyordu. Diğer yarısı da her söylediği lafa ayağa kalkıp alkışlıyordu. Yani hatta biraz bence abartıydı. Çünkü başta izlediysen ilk 5 dakika her bir 5 kelimede bir ayağa kalktılar. 5 kelimede bir ayağa kalktılar. Ee, Yani ben şunu görüyorum. Gerçekten ben bundan mesela araştırmalarında da bahsediyordum. Artık hani kongrede de böyle ideolojik bir kutuplaşma değil de daha çok grup üzerinden ve duygusal bir kutuplaşma var. Yani direkt birbirlerinden artık sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar. O yüzden konuşma biraz böyle ilginç geçti. Yani yeri geldiğinde işte demokratlar buğuladı. Trump onlara böyle ara sıra laf attı hatta. Ee, Mesela işte dedi ki işte Robert Kennedy'yi işte Sağlık Bakanlığı'na getirdik. Soyadı Kennedy aslında siz seversiniz ama dedi hiç alkışlamıyorsunuz. Ondan sonra burada çoğu bahsettiği mesele daha önce bahsettiklerimiz konularla alakalı. O yüzden çok girmeyeceğim ama bir tane önemli mesele şuydu mesela. Bu gümrük vergileriyle alakalı. Dedi ki bu Kanada ve Meksika'ya bu gümrükleri getirdik ama biz aslında daha geniş bir çalışma yapıyoruz. Reciprocal tariffs diye. Bu ne demek? Yani sen bana %10 vergi şey koyuyorsan ben de sana %10. Karşılıklı. Ne verdiysen o. Evet. Hatta dedi ki bize gümrük dışı sıkıntı çıkaran ülkelere de gene o şekilde sıkıntı çıkaracağız. İşte atıyorum yardımı az yapıyordur işte veya fabrika açmasına destek vermiyordur vesaire gibi şeylerde. Biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz dedi. Bu tabii bence bütün ülkelere yani hani şey oldu. Çünkü özellikle yardım yaptığı ülkelerden bahsetti. Mesela işte Güney Kore gibi falan. Hani herkes birden dedi ki ne oluyor? Yani şu anda hiçbir ülke Amerika'nın güvende değil gibi bir durum Rahat oldu. değil, evet. Evet ama kongredeki genel olarak konuşmanın başlıkları yani iç siyasetle çok ilgilendi bence. Sen de görmüşsündür yani Ukrayna'dan bahsetti ama çok kısa bahsetti. Hani Zelenski bana mektup gönderdi galiba hazır gibi falan. Onun haricinde çok şey yapmadı. Ama burada önemli olan işte gümrük koruması. Zaten onunla ilgili birkaç meseleyi de bahsederken birkaç getirdiği kişiyi de tanıttı böyle hani gümrükte çalışan vesaire. Bir de bu kaçak göçmenlerin ülkeden bir an önce çıkarılmasıyla alakalı ciddi çalışmalar yaptığını. Bence halkın da en çok destek verdiği konu bu zaten. Görüyoruz yani şu anda. Evet. Böyle bir konuşma geçti. Yani bir zorunluluk da geldiği söylendi. Onu da kısaca belirtelim, bizi takipçilerimize bilgi olsun. Sınırdan kaçak girmiş, herhangi bir şekilde bir polis veyahut da idari merciyle iletişim halinde olmamış, Amerika'nın içerisinde olduğuna dair herhangi bir kaydı bulunmayan bütün herkesin gidip kurumlara adresini beyan etmesini ve parmak izi verme zorunluluğunu, bunu yapmadıkları takdirde hukuki süreçle karşılaşacaklarını belirten bir yeni bir uygulama var. 14 yaşından küçüklerin ise adreslerini ebeveynleri tarafından teyit edilip 14 yaşını geçtikten sonra da gidip parmak izi verme zorunluluğu getirildiği konusunda avukatlardan buradaki gündemden aldığımız bilgiler var. Teknik olarak net bir şey söyleyemeyiz. Bildiğimiz kadarını paylaşıyoruz. Şimdi Oscar. Bir Oscar ödül töreni yaşandı Amerika'da ve geceye bence Trump etkisini vurdu. Olmasa da, orada bulunmasa da. Çünkü Oscar e, ünlüler, oyuncular, müzisyenler, sanatçılar, genellikle demokrat tandanslı insanlar ve ödül töreninde ödül alanların immigrant geçmişleri konuşuldu, gözyaşları döküldü, protestolar vardı. Bize en azından spotlarını paylaşır mısın? Evet, Oscar ödül töreni son birkaç yıldır biraz aslında sıkıntı çekiyor diyelim. Çok izlenen bir aslında programdır ama son yıllarda biraz popülerliğini kaybetti. İşte son yıllarda insanın aklında kalan en fazla işte Will Smith'in Chris Rock'ı tokatlaması vardı mesela. Bu sene de
Yani biraz daha standart ama dediğin gibi siyaset etkisi altında geçti diyelim. Yani çünkü e, şimdi ünlülerin de şöyle bir orada bence düşüncesi vardı. Özellikle bunu sunucu Conan O'Brien çıktı söyledi. Yani biz buraya hani böyle bu kadar sıkıntı içerisinde gelip kendimizi eğlendirmeye gelmiyoruz. Biz buraya hani bu yapılan işlerin saygı duyduğumuzu, işte bunların ne kadar güzel işler olduğunu böyle hani acknowledge etmek için geldik aslında söyledi. Bence genel olarak güzel programdı. Yani Conan O'Brien zaten ben severim. Çok aslında iyi bir sunucu, komedyendir. Programınız çok iyidir. Ama dediğim gibi konuşmaya çıkan işte mesela Zoe Saldana çıktı, işte o göçmenlikten vesaire bahsediyor. İşte başkası çıkıyor, işte kutuplaşmadan bahsediyor. Zaten yani iklim değişimi her zaman konuşuluyor vesaire. Böyle bir Oscar ödül töreni gördük. Tabii burada şunu da sorabilirsin bana. Yani Furkan, halk ne kadar takıyor bunları sence? Hiç takmıyorlar bence. Yani bana ne işte o ünlünün düşündüğünden diyorlar çoğu insan. Belki Ve evet, çok o yüzden öyle bir gece geçti ama hani kazananlara tebrik edelim gene. Hani güzel bir tabii. çekişme oldu bence. Biraz beklenmeyen bir sonuç da oldu. Güzeldi yani. Şimdi programımızı kapatıyoruz ve senin uzmanlık alanını kapatmak istedik. Şimdi sen gidip yerinde takip edebilen, ziyaret edebilen bir insansın. Yıl içerisinde dönem dönem Çin'de ve Çin'in komşusu Tayvan'da bulunuyorsun. Bir sürü gündem başlığını konuştuk ama bunların çoğunun Trump etkisinden, Trump hareketlerinden, Trump gündemiyle alakalı, Amerikan gündemi haline geliyor ama Trump gündemi olarak değerlendirdik. Süremizi aşmış olmamıza rağmen bunu sana sormak istiyorum. Çünkü senin gerçekten bu konudaki uzmanlığına güveniyorum. Amerika'nın kim başkan olduğunun bir önemi yok. Amerika'nın bir gündemi var. Bence 3. Dünya Savaşı mı olacak mı olmayacak mı'nın da asıl başlığı bu. Çin. Şimdi Çin ilk defa Çin'in Washington Büyükelçisi çıktı, dedi ki biliyorsun senin söylediğinle konuşuyorum özellikle çünkü daha doğru olduğunu inanıyorum. Çinliler çok fazla konuşmaz, sessiz sakin istediklerini yaparlar diye bunu senden öğrendim. Çıktı dedi ki açık açık yüksek bir sesle dile getirdi. Her türlü savaşa hazırız. Evet. Benim için şundan dolayı önemliydi. Bu dillendiren Çin tarafının dillendirdiği bir şey değildi. Ama bu gümrük tarifesinin konmasının akabinde bu şekilde net bir söylem bize gelecek hakkında neler söylüyor? İşte birkaç mesele var şimdi burada. Öncelikle Trump bildiğin gibi dilinin kemiği yok. O yüzden kendisi de böyle yeri geldiğinde garip garip açıklamalar yapıyor. Yani mesela Grönland konusunda işte kongrede konuşurken dedi ki Grönland'ı bir şekilde istiyoruz, bir şekilde alacağız. İsteyerek ya da başka türlü falan yaptı. Ama Yani ilk baştan şey dedi orada yani. Grönlandlılar geleceğinize sahip çıkın. Gelin Amerikan vatandaşı olun. Hani ilk önce evet, güzel bir favor yaptı. Ama olmazsa da biz bir şekilde halledeceğiz. biz bir yolunu buluruz dedi. Şimdi böyle olunca bence bu birinci mesele. Yani Trump'a bir karşılık vermek istiyor Çin. İkincisi de Çin bence bu ticaret savaşından gerçekten biraz çekiniyor gibi. Yani çok gerçekten istemiyor. Çünkü yani Çin'in en büyük ticaret partnerlerinden bir tanesi Amerika sonuçta. En çok mal satılan yer. Ve burada ciddi bir aslında Çin'e de zarar var. Bunu da istemiyor. Üçüncü bir mesele de dediğin gibi bence Çin ve Amerika arasında en büyük meselelerden bir tanesi Tayvan. Tayvan nasıl bir gelecek bekliyor? Şimdi Xi Jinping'in beklentisi, işte isteği önümüzdeki yaklaşık 5-10 yıl içerisinde Tayvan'ın tekrardan Çin'e katılması. Yani biliyorsun şu an Tayvan'da bir hükümet var, kendi ayrı bir demokratik hükümet. Ancak işte Amerika tabii ki de buna karşı çıkıyor. Çünkü birincisi Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemek istiyor. Yani orada bir demokratik devlet olmasını seviyor. İkincisi de orada büyük bir aslında çip üretimi var. Yani dünyadaki çiplerin en büyük üretimin yapıldığı yer orası. Hala orası. Hala orası. Her ne kadar işte mesela TSMC, bu Tayvan'ın çip fabrikası, Amerika'ya yatırım yapacağız dese de hala Tayvan'da ciddi bir şey var. O yüzden stratejik önemden dolayı da ben hani şunu düşünüyorum.
Trump yakın zamanda bu Tayvan'la alakalı bir açıklama yapabilir. Çünkü nasıl mesela işte Ukrayna meselesinde arabuluculuk yapmaya çalışıyor. İşte Gazze, İsrail'de bir arabuluculuk. Bir sonraki dış siyaset çalışması Tayvan üzerine olabilir. Yani burada hani Çinlilerle çalışıp yani işte tamam Tayvan'ın geleceği ne olacak tartışalım diyebilir. Veya daha Ee, sert bir söylemle. Daha sert, evet, daha sert bir söylemle de yani hani biraz ben şunu görüyorum. Mesela Trump'ın arasının iyi olduğu liderlerle biraz daha hani uzlaşmacı bir açıklama yapıyor. Kötü olduğu liderlere daha böyle hani gerekirse geliriz, basarız, işte alırız, ederiz, yaparız diyor. Burada şey önemli yani hani mesela Trump'ın arası Xi Jinping'le ne kadar iyi? Bence çok iyi değil. O yüzden burada biraz daha böyle el yükseltme görebiliriz. Ama bana sorarsan hani Tayvan'daki insanlar ne düşünüyor? Sana çok rahat şunu söyleyebilirim. Tayvan'dakiler hiçbir şey düşünmüyor. Tayvan'dakiler Gerçekten. çok evet çok rahat insanlar. Yani şu açıdan rahat. Ya diyor ki ben zaten diyor başa güvendiğim, işini bilen insanı getirdim. Onlar en doğrusunu yapıyor. Ki zaten bakarsan hakikaten Tayvan'da da başa gelenler genelde böyle işte siyaset doktorası yapan falan insanlar böyle Harvard'da okumuş vesaire böyle yani bayağı işin böyle çok bilen. Ama tabii liderlik de ayrı bir şeydir. O yüzden burada bence bu öne çıkacak. Yani çünkü lider personası dediğimiz, kişiliği dediğimiz şey herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani şimdi bakıyorsun Trump dediğin adam da çok yani eğitim öyle çok göz açıcı bir şey değil ama lider yani insanları bir arkasına sürükleyebiliyor. O yüzden Tayvan'da da bilmiyorum nasıl Her bir lider gelecek bekliyor. kendisine yakışan kitleyi arkasından sürüklüyor diye bir Evet, cümle yapmak evet. istiyorum sana. Yani benim gördüğüm kadarıyla bunu bu şekilde sormamın sebebi hani Trump değil Biden olsaydı, Obama şu anda başta olsaydı, Bush başta olsaydı yani kimin yani başta olduğunun bir önemi yok. Roosevelt başta olsaydı da hiçbir şekilde bir değişiklik olmadan bir Amerikan gündemi olarak görüyorum ben Çin politikasını ve dünyadaki yaşanan bu yeni düzenin de bu büyük hareket öncesi hazırlık olarak algılıyorum. Yani Rusya ile anlaşma, Avrupa ile yeni bir düzen, hepsi Çin'le ilgili bir gelecekte harekete geçecek olan, Amerikan yani açıklanacak, deklar edilecek olan Amerika ile Çin arasındaki gerginliğin yükselme ihtimaline karşı bir hazırlık olarak görüyorum. Onun için seninle paylaştım. Teşekkür ederiz bize sahadan da aktardıklarınla ilgili. Yani eğer biz Tayvan'da yaşıyor olsaydık ve Tayvan gündemi diye bir program çekseydik muhtemelen 2 haftayı görmez kanalı kapatırdık. Bunu anladım söylediklerinden. Biz Evet. Amerika'dayız. Amerikan gündemini konuşuyoruz. Artık yeni bir programa da başlamalıyız bence. Trump gündemi diye. Çünkü Trump başlı başına Amerika'nın kalanından ayrı bir malzeme, ayrı bir dünya. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlar için, aktarımların için. Hasta olmana rağmen programı ciddiyetle, düzenle devam ettirdiğimiz için kendimize de teşekkür ediyoruz. Her geçen gün izleyici sayısımız artıyor. Yeni katılan izleyicilerimize, takipçilerimize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Ve bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Tabii ki o ilk 100 takipçimiz gibi ilk 250 takipçimizle bizim ilklerimiz her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için ve bize tahammül ettikleri için, yorum yaptıkları için, bizi beğendikleri için. Sizin de son sözlerinizi alıp yayını kapatalım. Uzun bir yayın oldu. Evet, uzun oldu ama çok konuşacak mesele vardı. Dediğin gibi belki şey yapabiliriz. Bugün Trump ne dedi diye bir program yapabiliriz. E, Ama izleyenler bizi gerçekten takip ediyor. Görüyorum yani izleme sayıları sadece artmıyor, izleme e, süreleri de artıyor. Demek ki gerçekten bir herhalde insanlar ilgisini çekiyor. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Ama yeni fikirlere de açığız. Lütfen yorumlara yazsınlar. Konuşmamızı istedikleri konular varsa, meseleler varsa onları da gündemimize alırız. Çok teşekkür ederim ben de herkese. Herkese iyi bir haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.